Arkadaşlar iyi günler. Şu an Topkapı Sarayı kapısının giriş kapısındayız. Biraz sonra içeri gireceğim. İçeride size birkaç resim ve video alacağım. Biraz da Topkapı Sarayı'na gidelim. Evet arkadaşlar, arkamdan görmüş olduğunuz o arkamdaki bölüme oraya girdim. Çıkışta tekrar o kapıda. İçeride resim ve fotoğraf çekmek kesinlikle yasak. Orası kutsal emanetlerin sergilendiği bir yer. İçerideki Medine'de ve Mekke'deki getirilen bütün kutsal emanetler burada sergileniyor. Merhaba arkadaşlar, şu anda Topkapı Sarayı'nın içerisindeyiz. Böyle çıkartın. Normalde burada yasak. Mutlaka maske takmanız için sizi uyarıyorlar. Arkamda görmüş olduğunuz bazı mekanlar çoğu restorasyon olduğu için kapalı, giriş yok. Bakalım. Biraz önce arz odasına girdik. Arz odasından sonra burası büyük içerideki o havlu dedikleri içerideki bahçe. Arkadaşlar burada iki türlü giriş var. Haremin kendi bir girişi var. Ona bir ayrı ücret ödüyorsunuz, 70 TL. Topkapı Sarayı'na giriş ise 100 TL ödüyorsunuz. Toplam 170 TL'ye bu iki müzeyle iç içe gezebiliyorsunuz. İçerisinde bulunduğumuz bölüm harem ağları hamamı. Harem, sadece burası harem ağlarına ait hamam. Gördüğünüz gibi arkamdaki tuvalet. Ve arkamda da burada banyolarını burada yapıyorlar. Burası bayağı bir geniş, büyük bir alan. Harem ağlarına ait olan hamam diyebiliriz. Yukarıyı da gösterecek olursak zaten o meşhur taşlı delikler. Ben de size kısa bir anlatmak istiyorum. Bu arkamda bölünmüş olduğunuz bölüm haremde kalan kadınların, cariyeler ve gözlerinin kalmış olduğu bölüm. O arka kapıdaki bak, böyle gösterecek olursak o siyah olan bölümde oradan kalıyorlardı. Ve bu arkadaki bulunan bölüm ise hizmetçilerin bulunmuş olduğu bölümler ve erkek hizmetçiler de bu bölümde genellikle çoğunlukla kalıyorlardı. Ve erkek hizmetçilerin kesinlikle o bölüme girmesi yasak. Ve hatta padişahın bile o bölüme girmesi yasak. Şimdi biraz daha içeri girdiğimizde burada büyük bir tane kapı var, bak görüyorsunuz. Arkamda da bir kapı var. Bu kapının iki tane kapının olmasının kısaca bir hikayesi var. Bak arkamdaki olanın bölümde
yemeklerin veya da başka bir şeylerin haremin içerisine girmesi gerekiyor ise harem dışındaki çalışan insanlar, o arkamda bölünmüş olduğunuz, bak buralarda bölümler var. Yemekleri buraya sırayla diziyorlardı ve buradaki kapı açıldıktan sonra o kapı kesinlikle açılmıyor. Çünkü hepsi içten kilitli. Buradaki çalışanlar bırakacaklarını buraya bıraktıktan sonra tekrar çıkıp kapıyı örtüyorlar ve 3 kere kapıyı hızlı şekilde vurdukları zaman arkamdaki bölmüş olduğumuz o bölümde harem çalışanları, yani bayan, kadın haremdeki çalışanlar, kalfalar diyebiliriz. Onlar o kapıyı açıyorlar. Bu arkamdaki kapı örtülmüş oluyor, birbirini kesinlikle görmüyorlar ve buradaki eşyaları, yiyecekleri alıp arkamdaki bölümdeki, yani haremin içerisine götürüyorlar ve kendi kapılarını tekrar kapatıyorlar. Yani haremin içerisine kesinlikle hiçbir erkek girmiyor. Bu merdiveni hatırlayacaksınız. Muhteşem Yüzyıl dizisini izleyenler genellikle böyle bir merdivende kalfaların inip çıktığını görmüşlerdi. Devamlı kalfalar orada inip çıkarlardı. Aslında kalfaların kalmış olduğu odalar yukarısı. Yukarıda küçük küçük odalar var ve kalfalar orada kalıyorlardı. O meşhur merdiven burası. Arkadaşlar şu anda Altın Yol'dayız. Altın Yol'un ne olduğunu biliyorsunuz. Altın Yol, gözdelerin padişahın odasına götürüldüğü zaman, yani padişahın haremine hangi gözle gidecekse bu yoldan padişahın odasına doğru gidiyordu. Arkadaşlar burası o meşhur taşlı yol. Bu arkamda o kapıdan padişah saraya girdiği zaman taşlı yoldan kendi sarayına, yani kendi kaldığı mekana doğru atıyla hiç inmeden direkt içeri giriyordu. O meşhur taşlı yol. Merhaba arkadaşlar, şu an padişahın kalmış olduğu kendi odası. Burası hünkâr sofrası da diyorlar. Padişahlar kendi odaları burasıydı. Arkadaki bölümde yattıkları mekan orası ve genellikle oturdukları yerde orasıydı. Ve padişahın muhteşem odası burası. Ve şimdi de sizi padişahın kullanmış olduğu hamama getiriyorum. Burası padişahın kullanmış olduğu hamam. Buranın ne kadar daha lüks olduğunu size gösterebilirim. Arkamda bulunmuş olduğumuz bölümde padişah banyosunu yapıyordu. Ve havuz gölet. Ve padişaha yardımcı olan hizmetçilerinden aynı anda burada hamam yaptıklarını söylemişlerdi. Şu anda Gözdeler ve Valide Sultan'ın kullanmış olduğu hamamın içerisindeyiz. Çok muazzam bir yer. Daha lüks, daha önce görmüş hamamlardan daha değişik.
Arkamda görmüş olduğunuz bölümde ise Valide Sultan'ın kullanmış olduğu yer. Bu taşlı yolu size anlatmıştım. Taşlı yolun sonuna geldik. İleride görmüş olduğunuz bölümde küçük bir merdiven, 3 basamaklı bir merdiven var. Padişah oraya atıyla yanaşıyor ve oradan güvenli bir şekilde atından inmesi sağlanıyor. Ve o görmüş olduğunuz bölümde ise padişahın kalmış olduğu kendi bölümüne geçiliyordu. Burası yeni göreve başlamış olan vezirlerin ve diğer büyük rütbede olan askeri bölümdeki insanların arz edilişi yer, yani halka duyuruluşu ve arkamdaki bölümde de yol var. Halk burada birikiyordu. Yeniçerilerde bu büyük, arkamdaki büyük meydana birikiyorlardı ve en öndeki bölümde de orada da padişah kendi o biraz önce içeride görmüş olduğumuz o büyük altın koltuğunu, altından yapılmış olan koltuğunu dışarı koyup törene katılıyorlardı. Burası da öyle bir mekan. Burayı tabii ki böyle fideline size anlatmak ne kadar kolay oldu bilmiyorum ama en azı da size kısa bir bilgi vermiş oldum. Gelip kendi görmenizi tavsiye ederim. Mutlaka hayatınızda bir kere de olsa mutlaka gelip görmenizi tavsiye ederim.